iki ceset yatıyor. Biri yiğit bir Türkmen savaşçısı olan Demircan, diğeri Hristiyan sevgilisi Lia. Gece yarısı Sanjan şövalyeleri pusu kurup katletmiş ikisini de. Karanlık, kan ve çözülmeyi bekleyen kocaman bir kaos var ortada. Yıkımın tam ortasında belki de yepyeni bir toplumsal sözleşmenin, bir cihan imparatorluğunun doğum sancısını izliyoruz. Kemal Tahir'in Devlet Ana anlatısı bizi doğrudan 1290'ların Söğüt'üne bu tekinsiz atmosferi fırlatıyor. Henüz ortada sınırları çizilmiş bir devlet yok. Sadece çadırların arasında hayatta kalmaya çalışan bir uç beyliği var ortada. Bir avuç insanın o kaostan nasıl bir düzen çıkardığını, otorite dediğimiz o soyut kavramın nasıl ete kemiğe büründüğünü görüyoruz adım adım. Devlet gücünün kılıçtan ziyade adaletle nasıl inşa edildiğini okuyoruz. Olayların tam merkezinde Demircan'ın annesi Bacı Bey var. Kendisi sıradan bir anne değil, Savaşçı Rum Bacıları Teşkilatı'nın lideri. Oğlu gözlerinin önünde cansız yatarken diz dövüp ağlamıyor bile. Ağlamıyor. Yas tutmak yerine doğrudan diğer oğlu Kerim Çelebi'den intikam istiyor. Gözlerindeki o soğuk kararlılık bir evlat acısının çok ötesine geçiyor. Bacı Bey figürü orada biyolojik bir anne olmanın sınırlarını aşarak kolektif anneyi, doğmakta olan devleti simgeliyor. Toplumun, adaletin tesis edilmesi için şahsi acıların rafa kaldırılması gereken çok acımasız bir eşik burası. Bireysel yasın toplumsal bir eyleme dönüşmesi zorunluluğu aslında bu durum. Devlet dediğimiz yapının temeli kişisel duyguların ötesinde bir görev bilinciyle atılır. Ama ortada muazzam bir çelişki var. İntikam alması, kılıç kuşanması beklenen Kerim Çelebi, kılıç tutmayı bile beceremiyor. Bütün günlük kitaplara gömülü geçiren, Molla olmak isteyen barışçıl bir genç. Kan dökmek doğasına tamamen aykırı. Toplum ondan kendi benliğini yok etmesini talep ediyor. Şöminede yanan ateşe kitaplarının fırlatılması sahnesi çok sarsıcı. O alevler çok sevdiği sayfaları yutarken Mollalık cübbesini çıkarıp zırhını kuşanıyor ve Kerimcan'a dönüşüyor. Ben bu durumu nasıl desem, bir demirin ateşte dövülerek çelikleşmesine benzetiyorum. Ateş can yakar, demirin kimyasını bozar ama nihayetinde ona yepyeni, keskin bir form verir. Çelikleşme metaforu tam da meselenin özü. Bu dönüşüm sadece bir bedenin değil, bir ruhun ve en nihayetinde bir toplumun da sertleşerek şekil almasını temsil ediyor. Carl Jung'un psikolojideki bireyleşme kavramını buraya uyarladığımızda tablo daha da netleşiyor. Birey, kendi özüne dönmeden önce zorlu bir çileden geçiyor. Tam anlamıyla kendini gerçekleştirmeden önce toplumun ondan beklediği o ağır yükü omuzlaması mecburidir. Toplumun kolektif beklentisi onu zorla bir kalıba sokar. Hayatta kalma mücadelesi veren bir uç beyliğinde bir bilgenin varlığı bir lüks çünkü. O an ihtiyaç duyulan unsur bir bilge değil, bir savaşçıdır. Birey, toplumun bekası için kendi arzularından feragat etmek zorunda kalır. Birey, kendi kimliğinden vazgeçerken arka planda koskoca bir tarihsel kırılma yaşanıyor bu arada. Ertuğrul Gazi ölmüş, Osman Bey beyliğin başına geçiyor, etrafta Bizans tekfurları pusuya yatmış bekliyor. Moğol baskısı nefes almayı iyice zorlaştırıyor. İçeride de sürekli iktidar mücadelesi veren, ihanet tohumları eken Dündar Alp var. Sadece dış düşmanla değil, içindeki bu amansız çürümeyle de savaşarak. Yeni bir düzen kurmak zorunda kalıyor Osman Bey. Kurmak istediği bu yeni düzenin kodları da alıştığımız tarihsel kalıpların çok dışında kalıyor. Batıdaki feodal sistemle karşılaştırdığımızda tamamen farklı bir sosyolojik mekanizma devreye giriyor. Derebeylerin, senyörlerin toprağa mülk gibi sahip olduğu bir sistem kurmuyor. Ezen ve ezilen ilişkisine dayalı o katı hiyerarşiyi reddediyor. Toprağın tek sahibi devlet. Mülkiyetin şahıslarda olmaması, sınıflaşmayı, soyluluk iddialarını kökünden engelliyor. Devlet, halktan sadece vergi koparan bir kahya değil, aksine esirgeyen, koruyan, adalet dağıtan bir ana ya da baba rolünü üstleniyor. Kerim devlet diyorlar buna. Bu yapısal fark sosyoloji terminolojisinde Atüt Asya tipi üretim tarzı olarak formüle edilen sistemin edebi bir iz düşümü aslında. Fransa'da veya İngiltere'de bir köylü toprağın sahibine bedeniyle de bağlı. Alınıp satılabiliyor kaderi, senyörün iki dudağının arasında. Yeni kurulan Osmanlı sisteminde ise köylü hür,
toprağı işler, vergisini merkezi devlete öder. Devlet ile vatandaş arasına giren, köylüyü ezen bir soylu sınıfı, bir aristokrasi yaratılmaz. Devlet, sınıflar üstü, tarafsız bir hakem konumundadır. Aklıma çok kritik bir soru takılıyor burada. Gücün, toprağın ve tüm otoritenin tek bir elde merkezi bir devlette toplanması mutlak bir tiranlık yaratma riski taşımaz mı? Avrupa'da güç en azından senyörler arasında dağılmış durumda. Merkezi devletin zalimleşip bir despota dönüşmesini engelleyen mekanizma nedir? Bu haklı ve oldukça derinlikli bir endişe, açıkçası. Doğu toplumlarında devletin meşruiyeti soydan veya ilahi bir haktan ziyade adalet dağıtma kapasitesinden geliyor. Devlet o sınıflar üstü hakem rolünü adil bir şekilde oynayamazsa varoluş nedenini yitiriyor. Adalet mülkün temelidir sözünün binlerce yıllık kökeni tam da bu sosyolojik zorunluluğa dayanıyor. Sınıfsız bir toplumda iktidarı ayakta tutan yegane harç sistemin zayıfı korumasıdır. Zulmeden, adaletten sapan bir devlet bu yapıda meşruiyetini kaybedip yıkılmaya mahkumdur o zaman. Başka çaresi yok. Devlet gücü mutlak görünse de o gücü sınırlandıran görünmez yasa adaletin ta kendisidir. Adalet kavramının ne kadar hayati olduğunu Batı feodalizminin o vahşiliğiyle karşılaştırdığımızda çok daha net kavruyoruz. Hikayedeki o kötü karakterler olan Şövalye Notius, Gladius ve yardımcısı Uranhas sahneye çıktığında karanlık ve hastalıklı bir zihniyet ete kemiğe bürünüyor. İnsan hayatını bir hiç seviyesine indiren bir barbarlık tablosu. Soylu toprağında dilediğini yapar, canı çekerse köylüyü asar diyen bir zihniyet var ortada. Batı'nın o dönemki karanlığı hukukun güçlerin keyfine bırakılmasından besleniyor. İnsanın sadece bir üretim aracı, toprağa zimmetli bir eşya olarak görüldüğü feodal sistem büyük travmalar yaratıyor. Sadece Türkmenlerin değil, o bölgede yaşayan herkesin ortak derdi bu feodal zulüm. Bizanslı Mavro'nun hikayesi bu zulmü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Kendi efendileri tarafından sabaha kadar kırbaçlanan bu adam can havlıyla kaçıp Bağcı Bey'e sığınıyor. Dudaklarından dökülen o "verme beni devlet ana" çığlığı sadece bir insanın hayatta kalma çabası değil. Feodal çarkların arasında ezilen koca bir kitlenin yardım çağrısı. Yeni bir düzene duyulan özlemin vücut bulmuş hali. Mavro'nun bu eylemi Osmanlı'nın kuruluşundaki en büyük sırrı deşifre ediyor aslında. O küçük uç beyliğinin kısa sürede büyümesinin sebebi kılıç gücü değil, bir çekim merkezi olması. Feodalizmin ezip geçtiği Hristiyan halklar için burası güvenli bir sığınak olarak algılanıyor. İmparatorluğu bir arada tutan mayanın etnik köken veya din değil, bu koruyucu adalet mekanizması olduğu ortaya çıkıyor. Derebeyliğin halkları nefessiz bıraktığı o çağda, sınırın bu tarafında yükselen insancıl sistem, ezilen kitleleri bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Bütün bu derin sosyolojik ve felsefi altyapı, durağan bir akademik dille değil, olağanüstü bir üslupla, adeta yaşayan bir dille örülmüş. Kemal Tahir metnini kurarken kelimelerle bir tablo çiziyor adeta. Savaşçılar sahneye çıktığında Dede Korkut destanlarının o gürül gürül, coşkulu, eski Türkçe'ye çalan sesi duyuluyor. Saraylılar, bürokratlar veya din adamları konuştuğunda Evliya Çelebi'nin o incelikli, ağdalı üslubu devreye giriyor. Sıradan halk ise tüm doğallığıyla, Çorum ağzıyla, zaman zaman oldukça kaba ve filtresiz kelimelerle konuşuyor. Karakterlerin dili onların toplumsal statüsünü ele veriyor. Farklı seslerin bu kadar ustaca bir araya getirilmesi, yazarın Türk toplumunun o çok katmanlı yapısını metne yansıtma çabasıdır. Bu dil tercihinin altındaki asıl motivasyonu anlamak için romanın yazıldığı 1967 yılının atmosferini hatırlamak gerekiyor. O yıllar Türkiye'nin entelektüel anlamda derin bir yön arayışında olduğu yıllar aslında. Aydınların büyük bir aşağılık kompleksiyle batıdaki teorileri kopyalamaya çalıştığı bir dönemden bahsediyoruz. Avrupa'nın sınıf çatışmalarına dayalı tarih tezleri hiçbir filtreden geçirilmeden Türk toplumuna uyarlanmaya çalışılıyor. İthal kalıplar bunlar. Bütün bir aydın kesimi dışarıdan ithal edilen bu kalıplarla kendi toplumunu açıklamaya çalışırken Kemal Tahir çıkıp masaya yumruğunu vuruyor. Bizim kendi masalımız, kendi toplumsal gerçeğimiz ve farklı bir sosyolojimiz var diyerek itiraz ediyor. Edebiyatı sadece bir kurgu alanı olarak bırakmıyor.
tarihi tozlu arşivlerden çıkarıp dönemin entelektüel sorunlarını çözmek için devasa bir sosyoloji laboratuvarı gibi kullanıyor adeta. Yaptığı hamle tam anlamıyla bir düşünsel başkaldırı. Avrupa'nın sanayi devrimi üzerinden şekillenen şabloncu teorileri elinin tersiyle itiyor. Onun yerine Türk toplumuna özgü dayanışmacı değerlerle harmanlanmış yerli bir okuma geliştiriyor. Toplumu ithal teorilere uydurmak için zorlamak yerine teoriyi toplumun kendi köklerinden üretmeye çalışıyor. O, sınıfsız devletin koruyucu olduğu yapıdan besleniyor. Bu yaklaşım o dönemin aydınları arasında resmen deprem etkisi yaratmıştır. Bu yerli kökleri kazdığımızda satır aralarında olayların sadece kılıç ve kalkan seslerinden ibaret olmadığını görüyoruz. Kuruluş dinamikleri ahilik teşkilatının ahlaki öğütleriyle örülmüş. Görünmez bir manevi ağ gibi sarıyor metni. Manevi kılıcın o soğuk çelikten yapılmış maddi kılıçtan çok daha keskin olduğunu fark ediyoruz sürekli. Toprağı kılıçla alabilirsiniz doğru ama onu vatan yapmak farklı bir beceri gerektiriyor. Ahilik kurumu sıradan bir esnaf örgütlenmesi değil, yeni kurulan devletin ahlaki omurgası, toplumsal vicdanın kurumsallaşmış halidir. Kılıçla alınan topraklar ancak bu ahlaki omurga, bu manevi terbiye sayesinde yurt edilebilir. Ticarette dürüstlük, komşuya yardım, düşmana bile adil davranma prensipleri ahalinin temeli. Adalet ve ahlakın kök salmadığı bir fetih sadece bir işgal hareketi olarak kalır ve kalıcı bir medeniyet inşa edemez. Osmanlı'nın kalıcılığı, kılıcın gücünden ziyade bu kurumsal ahlakın gücünden gelir. Bu ahlaki omurga, hikayenin çözülüş anlarında, karakterlerin kaderleri mühürlenirken kendini tam anlamıyla gösteriyor. O uzun, acı dolu ve kanlı yolculuğun sonunda Kelimcan görevini yerine getiriyor, İntikamını alıyor. Kötülüğün simgeleri olan Keşiş Benito ve o vahşi şövalye Notus Gladius hak ettikleri sonla buluşuyorlar. bütün bu kaosun, ihanetlerin ve kan dökülmelerinin ardından Osman Bey, Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenerek sadece siyasi birliği değil, manevi onayı da sağlamış oluyor. Kurucu irade, bilgeliğin ve ahlakın onay mührüyle taçlanıyor. Döngü tamamlanıyor böylece. Karakterlerin yolculuğu da devletin kuruluş aşaması da bir sona ulaşıyor. Ancak anlatının bize sunduğu en sarsıcı mesaj, savaşın bitiş şeklinde gizli. Savaş kutsanacak bir amaç değil aslında. Barışı ve adaleti tesis etmek için başvurulan, mecbur kalınan geçici bir araç. O final sahnesi, sinematik bir kare gibi zihne kazınıyor. Toplumun ondan beklediği o ağır, kanlı çileyi dolduran, kardeşinin intikamını alan Kerimcan, kan damlayan kılıcını duvara asıyor. O kılıca da bir daha dokunmuyor. Sevgilisi Aslıhan'a dönüyor ve şöminede yanan kitaplarının yerine yenilerini koyuyor. O çok sevdiği, devlet yönetimi sanatını anlatan Siyasetname kitabını okumaya geri dönüyor. Çelikleşen demir artık bir silah olarak değil, aklı besleyen, devleti yönetecek bir kalem olarak varlığına devam ediyor. Asıl fethin zihinlerde ve toplumsal düzende yapıldığının nihai ilanıdır bu dönüş. Toplumun fiziksel güvenliğini sağladıktan sonra bir devletin asıl inşa süreci başlıyor. Bu inşa süreci ilimle, kitapla, siyaset felsefesiyle ve kurumlarla yürütülür. Kılıç kaos içindeki devleti kurar, sınırları çizer ama o devleti asırlar boyu yaşatacak olan değer, adaletin, aklın ve vizyonun yazılı olduğu o sayfalardır. Bireyin dönüşümüyle devletin dönüşümü aynı noktada, bilgelikte birleşiyor. Başta konuştuğumuz Issızhan'ın loş avlusundaki o kanlı, umutsuz geceyi tekrar hatırlamakta fayda var. O zifiri karanlıktan kılıcın ve kalemin, adaletin ve şefkatin omuz omuza verdiği bir cihan devleti çıktı. Kanla başlayan hikaye bilgelikle şekil aldı. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.